Ülkeler de çılgınlaştı. Bütün ülkelerin liderlerini alıp bir akıl hastanesine topluca kapatmak lazım. Dünyayı böyle bir insan olarak düşünürsek borderline bipolar çizgisinde dünya gidiyor. Dünya kıtlığa doğru gidiyor. Her türlü kıtlıkla karşı karşıya geleceğiz. 2029 senesi bizim için şu andaki yaşadığımız yıllardan çok daha tehlikeli olabilir. Şimdiden önlem almamız gerekiyor. Artık normal yollu ilişkiler yok. Herkes uçuk kaçık ve sapkın ilişkiler yaşamak istiyor. Dünya krizlere gebe. Yazın daha çok kriz göreceğiz diye. Ne olacak? Yani Türkiye'yi nasıl etkileyecek bu dünyadaki kaos? Türkiye koro gibi. Eğer sürüden ayrılırsanız sizi kurt kapar. Yaz döneminde bizi böyle şaşırtacak, gerçekten de bizi ülkece mutlu edecek şeyler görebilecek miyiz bu kadar kaosun içerisinde? Altın yükselecek aslında. Retrodan korkmayalım. İkizler şimdiye kadar hiç tatmadıkları duygular. 7 yıllık yeni bir dönemleri başlıyor. Ani aşklar, ani ilişkiler, ani imzalar. Oğlaklar hazırlık dönemindeler. Asıl bombayı 2027 senesinde patlatacaklar. Temmuz ayının en şanslı burçları. Ayın 24'ü çok önemli. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Şahane bir konuğum var. Astrolojinin Sezen Aksu'su Filiz Özkol. Hiç öyle bizlerle birisini beraber. benzetmemişlerdi. Çok sağ ol. Bu arada İzmirliyim. Sezen Aksu bizim eski grup arkadaşımızdır. İzmir'den hepimiz birbirimizi tanırız. Evet, selam olsun kendisine Selam de olsun buradan. kendisine. Nasılsınız? İyiyim. Koşturmaca. Biliyorsun yani Yor Medya'yı çok seviyorum. Özellikle senin de programlarına bayılıyorum. Teşekkür Konukların ederim. çok güzel. Evet, bugün çok şey konuşacağız seninle. Dünyanın dibini deleceğiz. Dünyanın dibini deleceğiz arkadaşlar. Temmuz hiç de sandığımız gibi kolay geçmeyecek diyor Filiz Hanım. Neler olacak? Temmuz'da bizi neler bekliyor? Şimdi Temmuz büyük bir resmin başlangıçları. Biliyorsun bütün astrolog arkadaşlarımız hep aynı şeyi söylüyordu. Eylül ayında ne dedik? Biz fragman, fragman, fragman. Konu başladı. Özellikle 26 Nisan'dan sonra perdeler açıldı ve biz artık yeni bir dünyanın kapılarını açtık. Temmuz'dan önce altyapımız çok farklı sevgili Aysucuğum. Baktığımız zaman dünyanın rengi değişiyor. Uranüs biliyorsun İkizler Burcu'nda. İkizler Burcu nedir? Çılgındır, delidir. Ben İkizler Burcu'na baktığım zaman onların sağını solunu bulamam. Ne yaptıkları, ne ettikleri asla belli olmaz. Uranüs zaten çok deli bir gezegen. Sizi bir açığı kaldırır, bir indirir. Yani Uranüs'le ikizlerin çılgın buluşması, inanılmaz projeler, inanılmaz olayların altyapısı. Geçmişe baktığımız zaman Uranüs yıllarında hep dünyada değişimler başlamış, etkileşimler değişmiş, büyük resim değişmiş. Şimdi yeni bir resmin içindeyiz. Temmuz, biz böyle daha çok Temmuzlar, Ağustoslar konuşuruz. O kadar zorlu ve değişik bir dünyanın içine girdik ki bu dünyada yönümüzü kaybetmiş durumdayız. Herkes çılgınlaşabilir. Ülkeler de çılgınlaştı. Bütün ülkelerin liderlerini alıp bir akıl hastanesine topluca kapatmak lazım. O derece. Çünkü o derece neden? Şimdi baktığımız zaman dünya neden bu kadar değişti? Satürn Koç burcunda olduğu için zaten 2,5 seneliğine Koç burcuna. Koç disiplindir. Aynı zamanda deliliktir. Delilikle disiplin arasında gitmek. Hani bipolar bir dünya oldu. Hani dünyayı böyle bir insan olarak düşünürsek borderline bipolar çizgisinde dünya gidiyor. Ve tabii ki şizofreniye az kaldı. Uranüs çünkü İkizler Burcu'na geçtiği günden beri zaten dünyanın seyri değişmeye başlamıştı. 7 yıl boyunca, biz 7 yıl sonra sevgili Aysu geldiğimiz noktaya İnanmıyorum neler oldu, biz neler yaşadık. Hala sağız, hala birbirimizle konuşuyoruz döngüsüne girebiliriz. O yüzden Uranüs'ü birazcık böyle eğerlemek lazım. Hani atları kendi başına bıraktığın zaman nasıl coşar gider? Uranüs'ü birazcık kendi haline bırakmayalım. Bak Amerika Uranüs'ü çok etkiledi. Amerika zaten biliyorsun Trump İkizler Burcu. Evet. Uranüs ona girdi, delirdi. Ne diyeceği de belli olmuyor. Bir anda çat bir açıklama yapıyor. Evet. Herkesin dengesi şaşıyor. Şimdi onun da kendine göre toksikleri var. Biliyorsun son günlerde bir Necla Hanım çıkmıştı. Evet. Hatta sen o konuları çok iyi konuşmuştun. Evet. Necla Trump'ın babasıymış. Diyelim ki varsayalım öyle. Biz Türkiye'de bile hamile kadınlar babalarını zor buluyorlar. Sen Trump'tan geldi Türkiye'deki evladını bulsun. Hele Trump. Trump sabah gördüğünü akşam unutuyor. Evet. Necla'nın anasını ne zaman hatırlayacak? Evet, bir de öyle bir maalesef
şeyimiz var, Biz komik. tabii işin komedisine bakıyoruz. Yani Belki de Necla Hanım gibi olmak gerekiyor ama. Belki de o kafada olmak ama gerekiyor. çok fazla ileri gidiyor. Odasını bile hazırlamış Trump Evet. Ankara ziyareti için Necla Hanım. Aysucuğum, ben bir şey söyleyeyim mi? Burada da bizim paparazilerin büyük bir kaynatması var. Yani Necla o bizim paparazi için çok güzel bir kaynak artık. Öyle güzel toplumda böyle biz bayılıyoruz böyle allıgüllü konuları. Al işte size, buyurun Necla Hanım'ı kullanın. Şimdi herkes öyle. Geçenlerde yine Ebru Akel'in programındaydım. Bağladılar Necla Hanım'ı. Necla Hanım diyor ki babamı çok özledim. Babamı görmek istiyorum. Sen babanı daha hayatında görmemişsin. Görmemişsin. Neresini özlüyorsun adamın? Bir de adam özlenecek bir adam da değil. Evet. Kazara benim babam olsa o, saklarım, sandık sepet saklarım. O Trump'ın kızı olduğumu söylememek için. Tabii ki burada ekonomik zorluklar da var. Kadın çok da benziyor. Evet. Ama baktığınız zaman böyle kopya gibi herhalde Trump'ın binlerce çocuğu vardır. Hani böyle kreşler kursan içi çocuk doludur. Ya. Adam sabah saatine öyle bir astralda geziyor adam. Trump'la ilgili ifşalar çıkacak. Mesela Epstein'i gördük biz. Epstein'de adı geçti. İşte birçok aslında orada kişinin ismi geçti. Hatta kraliyet ailelerinden bile. Trump'ın daha böyle spekülatif şeylerini duyacak mıyız bu yaz? Şimdi belki burada günah keçisi Trump da olabilir Aysu. Çünkü bu olay çok kolay bir şey değil. Yıllara dayanan bir sistem kurulmuş. Orada bir network ağı var. Trump kaç senedir ki Amerika'nın başında. Yani Amerika ile olayı değil. Dünyanın bir terör network ağı var. Orada çocuklar çok kullanılıyor. Sadece Plüton Kova burcuna geçtiği günden beri 25 Temmuz 2025'in 24 Kasım'ında tamamen geçti ve orada patladı. Ben yine bir programda bunu söylemiştim. Çocuklarla ilgili cinsel temalarla ilgili konular, bunlar tekrar gündeme gelecek. İnsanlar bu cinsel konularda da sapıklaşmış durumdalar. Artık normal yollu ilişkiler yok. Herkes uçuk kaçık ve sapkın ilişkiler yaşamak istiyor. Bunun da altyapısında hangi organik beslenmeler, biz hangi tohum, hangi gıda? Çünkü burada da günah keçisi veya gerçekten gizli günahkar Siyonistler. Siyonistler dünyayı ele almak istiyorlar ve Siyonistlerin büyük derdi Müslümanlar. Müslümanları kabul edemiyorlar. Şimdi birazcık da dine girelim. Biliyorsun Müslümanlık en son din. Kur'an-ı Kerim en son kitabımız. Din savaşları var dünyada. Din savaşlarının altında Müslümanlığın birinci derecede ön plana çıkmasıyla birlikte Hristiyanlık ve diğer dinler bu konuda birazcık ego yaptılar. Ve egolarını ön plana çıkarmak için, Müslümanlığı geçmek için kendilerini ortaya döktüler. Aslında gizli bir din savaşları da var burada. İnançlar savaşı var. Ve Müslümanlık da birinci sırayı kimseye vermek istemediği için batıdan doğuya akım var. Yani şöyle baktığımız zaman ışık doğudan yükseliyor. Doğu ülkeleri blokları çok kuvvetlendi. Aynı zamanda Çin bir görünmeyen bir olay, Rusya görünmeyen bir olay ama Rusya'nın altında tarım var. Çin'in altında yan sanayi var. Rusya'nın altında hayvancılık var. Yani bak Uranüs artık İkizler Burcu'nda tarımla ilgili, iletişimle ilgili yenilikler getirmek istiyor. Fakat bu yenilikleri en çok icra edecek veya topluma gösterecek ya da dünyanın şeklini değiştirecek yenilikleri kim yapıyor? Rusya ile Çin yapıyor. Amerika bu konuda sınıfta kaldı. Çünkü Amerika kendi teknolojinin dibini delmiş durumda ve en son teknolojisini kullandı. Yapay zeka. Yapay zeka ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Yapay zeka bize günahkarlığa mı götürecek, sevabı mı getirecek? O da ayrı bir olay. Çünkü yapay zeka arttığı zaman insan nüfusu da çok artıyor. Nüfusun artışı yapay zeka insan gücünün önüne geçiyor. O zaman bu kadar insan ne olacak? Ne olacak bu kadar? İnsanların iş sahaları kapanıyor. Yapay zekayı da yapan insan beyni zaten. Bir gün o da bitecek. Çünkü ne zaman baksak Plüton dönemleri, Uranüs dönemlerinde hep ülkeler şekil değiştirir, level atlar. Ve bu ara çok karışık bir level'ın içindeyiz. Baktığımız zaman Plüton bir yandan Kova burcunda yapay zekayı pompalıyor. Uranüs ikizlerde tarımı pompalamak istiyor. İletişimi değiştirmek istiyor. Neptün Koç burcunda hayalleri gerçekleştirmek istiyor. Satürn Koç burcunda özellikle diyor ki Satürn, ben güçlü ve kuvvetli bir şekilde kendimi göstermek zorundayım. Azıcık sert olmak zorundayım. Şimdi Koç burcuna Satürn geçtiği zaman
dünyanın resmine baktığımız zaman sert lider çehreleri ortaya çıkar. Biraz da deli böyle çılgın liderler. Hani biz bunları seçtiğimizi zannediyoruz ama astrolojide de gezegenlerin bizi bu konuda eğitmesi ya da bizi yönlendirmesi, bilinmeyen bir güç var içimizde. O bilinmeyen güç gezegenlerle kurduğumuz matematiksel, fiziksel ve kimyasal olarak birleşim. Hani gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var. Yeryüzünde bizim gezegenlerin bizim üzerimizdeki yüklediği elektronlar ve bilinçaltımıza kurguladığı kodlamalarla hareket ettiğimiz için dünya liderlerinin bu kadar delirmiş olması son derece doğal. Çünkü astroloji bizim Aysucuğum içimizde kodlanmış bir şekilde yaşamımıza yerleşmiş durumda. Şimdi aslında herkesin merak ettiği bir de bu kadar dünya karışmışken ortalık kan gövdeyi götürecek mi yazın? Çünkü bize hep dediler ya dünya krizlere gebe. Yazın daha çok kriz göreceğiz diye. Ne olacak? Yani Türkiye'yi nasıl etkileyecek bu dünyadaki kaos? Şimdi dünya yaptırımcı bir kriz içinde. Çünkü krizler de durup dururken böyle kendiliğinden patlamaz. Bunu yapan, bu projelenen proje. Her şey bir proje. Krizlerde de tabii ki ama biz Türkiye olarak bir tarım ülkesi olduğumuz için ve tarıma daha fazla önem vermemiz gerektiği bilincine geçiş yaparsak. Çünkü burada biraz uzaklaştık. Tarımdan, hayvancılıktan, gıdadan bayağı baktığınız zaman Türkiye'nin doğu bölgesine ve tarım bölgelerinde bir sürü insanlar son derece isyankarlar. Yani şey diyorlar, tarım elimizden kaymak üzere. Tabii Türkiye ne yapsın? Çünkü Türkiye'nin çok büyük bir siyasi gücü, askeri gücü, dış ülkelerle çarpışacak çok konular var. Türkiye o konularla ilgilenirken tarımı biraz ikinci plana atmış durumda. Ama Türkiye'nin konumuna baktığımız zaman artık o da tarımın ne kadar geçerli olduğunu ve ilişkilerin artık ve Türkiye'nin geleceğinin tarım ve hayvancılıkta daha önemli olduğunu fark etmek üzere ve bu konuda yeni çalışmalar var. Özellikle Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçmesiyle Türkiye bu konuda aydınlanma, tarım alanında aydınlanma dönemine girmiş durumda. Hep diyorlar ya hani böyle şehirlerden böyle küçük yerlere göç edin falan diye. Acaba tam zamanı mı oralardan böyle küçük de olsa bir tarla marla alabilenler yatırım için doğru zaman mı? Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi toplu yerleşim alanları her zaman için insanın ekonomikte bir sıkıntı yaratır. Çünkü arz ve talep meselesi vardır. Nerede çok fazla yoğunlaşırsa orada bir şeyler karışıktır. Orada her şey bakın evler yıkılıyor, yerine evler yapılamıyor, müteahhitler yok ortada. Çünkü orada büyük bir kargaşa var. Onun çözülmesi gerekir bir. Ayrıca toplu olarak yaşadığın yerlerde kullandığın alan da çok önemli. Bak kiralarla ilgili çok büyük olaylar, patlamalar var. Çünkü göç oraya kaydığı zaman ev sahipleri diyor ki bu kadar çok talep varken ben de mekanımı, evimin emlakımı yükseltebilirim fiyatını. Orada büyük bir kargaşa. Oradaki kargaşa boşalan şehirler, tarım alanları bizi eksi duruma getiriyor. Ve gelecek yıllarda bak Rusya bu konuda çok akıllı, üstü kapalı olarak tarım ve hayvancılığı Aysucuğum güzel bir şekilde götürüyor ve biliyorsun dünya ne üzerine kuruludur? Yiyecek, içecek, su, enerji. Bunların hepsi doğuda daha fazla, Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da. Bunlar böyle olunca Amerika uyandı. Şimdi Amerika'nın da altyapısını çok iyi incelemek lazım. Çünkü Amerika birazcık vahşi bir politikaya sahip. Yani emperyalizmin en üst sınırlarında ve kendisinden başka oksijen alanı dünyada istemiyor. Biraz fazla coşmuş durumda. Fakat yavaş yavaş enerjilerini, tarım alanlarındaki o ekonomideki düzensizlikler, çünkü onlar eyaletler ülkesi. Eyaletler ülkesinde eyalet başkanlarıyla ana başkanlara karşı gizli gizli savaşlar var. Bak New York işte. New York kendi özgürlüğünü çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Trump'ı kızdırmış durumda. Ama Trump çok fazla buna etki edemez. Etki ettiği zaman tepki getirir ve birçok eyalet bu konuda tepkilerini koyar. Amerika gelecekte çünkü son yıllarda güneş tutulmaları en çok Amerika'yı, Güney Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı çok etkiledi. Büyük Okyanus'u etkiledi. Güney Amerika ülkeleri de atağa kalkarsa Trump bu konuda biraz böyle sistemli gitmeye çalışıyor ama içindeki o delilik, İkizler Burcu'nun verdiği delilik 29 derece yükselen burcu ve ay burcu Aslan
hala içindeki coşkuyla ben bilirim, ben yaparım diyor. O ben bilirim, ben yaparım dediğiniz zaman eğer sürüden ayrılırsanız sizi kurt kapar. O Eyvah. yüzden dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye bu konuda çok iyi idare ediyor. Evet, kendi içimizde gerçekten Aysucuğum çok büyük savaşlar veriyoruz. Çünkü çok sesli bir ülkeyiz. Yani orkestradan çok çatlak sesler, çok uzun sesler, çok nüanslı sesler. Türkiye koro gibi. Ama bunun yanı sıra kendi arasında bu olayları güzel bir şekilde planlayabilir. Bunun farkına varmaya başladı. Çünkü Satürn Koç burcuna geçtiği zaman coşkularının biraz disipline etmesi gerektiğini. Çünkü Türkiye'nin haritasında MC evinde bir koç var. Liderleri çok fazla. Yani ben liderim diye ortaya çıktığınız zaman neye karşı, ya halkın ne istediğine bakmanız lazım. Liderler egolarıyla değil, halkın egolarına hizmet vermekle kendilerini mesul tutmak zorunda. Bunu Türkiye yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Ama bunu da tabii ki uzun vadede dünya, Amerika, İngiltere çok fazla Türkiye yalnız başına karar vermesine izin vermiyorlar. Gerçekten sürüler halinde üzerimize çok geliyorlar. Biz görünen böyle altyazılı haberleri izliyoruz ya, o haberlerin altındaki daha derinlikleri halk olarak bilmiyoruz. Çok büyük askeri savaşlar, çok fazla ekonomik savaşlar var ülkeler arasında. Bunun da tabanında tabii yine Amerika'nın kendi bildiğini okuması var. Ama bunun dışında Rusya ve Çin gelecekte gerçekten Aysucuğum çok büyük bir tehlike. Onlar ama bizim için değil tabii ki. Türkiye ortada, Avrupa ve Asya'yı Köprü görevi. köprü olduğu için ve NATO'nun da Türkiye'de yapacağı için bu kongreyi, dünyanın büyük resmi için büyük kararlar alınacak. Hepimiz, sokaktaki insanları sorabilirsin, şey diyebilirsin. NATO neden geliyor? Trump niye geliyor? Herkes bu soruya cevap veremeyecek tabii. Herkesin sorusu, bana da sorsalar acaba neden? Çünkü astrolojiyi bildiğim halde ve bu grubun gelmesi haritasında görüldüğü halde alt çizgisinde, o kırmızı çizginin altında neler var? Bunun için Türkiye'ye muhtaçlık kompleksi giriyor Evet. araya. Evet. Mesela Filiz Hocam geçen gün Trump bir açıklama yaptı. Erdoğan beni aradı, çağırdığı için geliyorum dedi NATO'ya. Yoksa normalde gelmeyecektim. O iyi bir adam falan diyor. İkisinin haritası çok mu uyumlu? Biri ikizler, biri Erdoğan'ın burcu neydi? Cumhurbaşkanı. Balık. 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 Balık ikizler iyi anlaşıyor galiba. Kare açılar. Kare Anlaşmak açılar. zorunda, değişken. Ben onun öyle olduğuna inanmıyorum. Trump'ın kendisi gel. Trump hiçbir zaman yani kimse gel aman ülkeme seni bekliyoruz demez. Ondan sonra onların çıkarları var ki Türkiye'ye hedef Geliyor. olarak gelmek istiyorlar. Misafir kendisi, size gelebilir miyiz der. Sen durup dururken ayağını uzat ve gel bana diyemezsin. Hani bu ayrı bir şey. Orada Trump'ın yine kendi çapında bir böyle iniş çıkışlı bir oyunları var. Ben sana gelmek istiyorum deyince biz de buyurun gelin demişizdir kesin. Değil mi? Yani yapabilecek bir şey yok. Ama Avrupa bu konuda ne yapıyor? Onu çok düşünmek lazım. NATO neden Avrupa Türkiye'ye gelmek istiyor? Çünkü Türkiye Avrupa için çok önemli. Bak geçmiş zamana kadar, yakın zamana kadar vizeler bize karşı vize konmuştu. Evet. Vizeleri tek tek kaldırdılar. Aslında Amerika'nın Avrupa'ya da egosu var. Eğer İngiltere Birleşik Krallığı'nın ağırlığı olmamış olsa Trump Avrupa'da yer bitirir. Çünkü Euro ile dolar arasında bitmeyen bir gizli savaş var. Avrupa durup dururken niye Euro'ya geçti? Bunun açıklamasını hiçbir şekilde yapılmadı. İngiltere neden Euro'dan ayrıldı? Bunun da açıklaması yapılmadı. Biz böyle halk olarak çok fazla derin düşünmeyi sevmiyoruz. Bize sunulan konuları olduğu gibi kabul ediyoruz. Her haberin altında, her sunulan servisin altında gizli bir servis vardır. O yüzden Avrupa ile Türkiye'nin bir arada olmasını Trump çok istemiyor. Demiyor. Türkiye Evet. bana ait diyor. Türkiye'yi Avrupa alamaz diyor. Galiba biz burada güzel bir yemiz ya da güzel bir sofrayız. Herkes bizimle anlaşmak zorunda. Bunun için de bizim liderlerimiz kim olursa olsun. Çünkü biliyorsun en büyük liderler bile en fazla 80-90 yaşına kadar yaşıyor. Tabii. Allah hepimize ömür versin ama 80'den sonra 90'dan sonra yaşıyorsa büyük bir evrenin sana armağanı. Orada da kafa gitmiş oluyor. Astralda gibi yaşıyorsun. O yüzden Türkiye gelecekte çok büyük bir ülke. Bunun için şimdi liderler kollarını sıvayıp Türkiye'nin geleceği üzerinde
dünyadaki yerini yeniden şekillendirmesi gerekiyor. Bizim kendi aramızda işte A parti, B parti, sen onu dedin, bunları bir kenara bırakıp dünyada yüzümüzü ne şekilde göstereceğiz, onun altyapısını kurmamız gerekiyor. Peki mesela biz millilerimizde işte milli takımı uğurlarken çok coşkulu uğurladık. Sonra dönüşte hüsran. Herkes bir hayal kırıklığı yaşadı. Hani biraz önce dediniz ya, coşkuyu bırakıp biraz daha icraata bakalım Evet. diye. Şimdi mesela yaz döneminde bizi böyle şaşırtacak, gerçekten de bizi ülkece mutlu edecek şeyler görebilecek miyiz bu kadar kaosun içerisinde? Tabii ki göreceğiz. Çünkü özellikle Jüpiter Aslan Hangi Burcu'na günler? geçmesiyle birlikte liderler arasında coşku savaşları ve savaşları başladı. Ben bilirim, kendini gösterme savaşları. Bu bizim için aslında iyi. Çünkü Türkiye'nin yükselen burcu Yengeç, Aslan para finans evinde, Jüpiter oraya geçti. Türkiye kendi kaynaklarını ve zenginliklerini ve kendilerinin bütçelerini nasıl zenginleştirme konularının araştırmasına girdi, yapıyor. Bunun için de tarıma çok önem verecek özellikle. Tarım. Ama bu yaz çok kurak geçecek. Biliyorsun, Avrupa'dan da sıcak hava dalgası geldi. Aslan burcundaki Jüpiter zaten ateş enerjisi taşıdığı için dünyada hava dalgası çok yükselecek. Altın yükselecek aslında. Özellikle biz tabii ki altını bu şekilde Düşüşte görüyoruz şu ama anda. sonbaharda 17 Ekim'de şimdi Aslan'ın karşısında Plüton retro yapıyor. Plüton retro yaptığı için birazcık blokajlanmış durumda. Ama Aslan altının haritasıdır. Yani Aslan burcunun madeni altındır. Jüpiter de bereket ve bolluk gezegenidir. Aslan'a geçince Aslan'ın bereketini arttırıyor. Şimdi gelecekte 2039 senesinde özellikle Neptün bittiği zaman, Neptün bizden çıktığı zaman, Koç burcundan Boğa burcuna geçtiği zaman çok daha farklılıklar olacak. Orada da yeni bir dünya mekanizması, bu yapay zeka, sistemler değişik, paranın ortadan kalkması, her şeyin elektronik olması, bunlar çok fazla söyleniyor ama insanoğlu 7'den 70'e gençlik ve yaşlılık devri geçirdiği için ve yaşlıların da hiçbir zaman ellerinde para ve görünebilecekleri bir madde olmadığı zaman olmayacaklarını bildiği için o maddeler çok fazla çekilmez. Herkes yine cebinde demir parasıyla diyelim, yani madeni parayla, kağıt paralarıyla dolaşacak. Sadece ticari kaynaklar daha çok interaktif olacak. Dünya ticareti, ekonomi, her şey birimlere bağlanacak. Ama dediğim gibi hep böyle asparagas şeyler çıkıyor. İşte paralar gidecek, her Dijital şey para. yok. Onlar her zaman olacak tabii. Uzun süredir var. Yani dijital kullanıyoruz zaten. Kartlarımızı da kullanıyoruz. Burada bir yenilik denen bir şey yok. Belki daha hızlandırılmış bir programlara girebilir. Yapay zekanın son yenilikleri, son sistemleri, ama sonuçta insanoğlu görebileceği bir para elinde istiyor. İstiyor, evet. Evet. O zaman böyle ufaktan şu anda altın düşüşteyken, tabii yatırım tavsiyesi değil ama kenara koymak isteyenler, düğün zamanı da öyle yaz geldi ya, artık düğüne müğüne gidiyorsanız ucuzken. Orada tabii ki Amerika'nın bir sistemi var. Dolarla bazlı olarak düşürdü. O düşünüşün altında başka bir şey vardır. Belki de o kadar değişik bir dünyada yaşıyoruz ki Amerika entegre olmak istiyor. Belki de gezegenlerle ilgili yeni bir açılım yapmak istiyor. Yeni bir gezegen arayışı içine giriyor. Bunun için yapay zekayı geliştiriyor. Mesela Amerika'da şimdi şoförsüz otobüsler kuruldu. Evet. Hiçbir şekilde yok. Biliyorsundur sen de. Önce okullarda, kampüslerde okul aracı olarak başlatıldı. Şimdi şehirlerde geziyor. Hiç bu kadar insan işsiz kaldığı zaman ne olacak? İnsanların nüfus planlamasına geçecekler ve Çin'in bir zamanlar yaptığı gibi her insanın tek çocuk doğurma hakkı verecekler. Çünkü dünyada ekolojik dengeler bozuldu. Oksijen azalması başlayabilir. Toprakta verim. Çok fazla savaş da yapamaz dünya. Bakmayın İran'la Amerika'nın bu kadar kapıştığına. Her savaş toprak dengesini bozuyor. Gıda sektörünü etkiliyor ve bir savaşın olduğu yerde 100 senede bir bitki yetiştirebiliyorsun. O zaman dünya kıtlığa doğru gidiyor. Evet. Gerçekten Satürn bak 2029 senesinde 28 Nisan'ında Boğa burcuna geçiyor. Boğa burcuna Satürn geçtiği zaman her türlü kıtlıkla karşı karşıya geleceğiz. Özellikle kiralar, emlak vergileri, bütün bunlar çok artacak. 2029 senesi bizim için şu andaki yaşadığımız yıllardan çok daha
tehlikeli olabilir. Oo. Şimdiden önlem almamız gerekiyor. Hani fragman bitti dedik ya, gerçekten fragman bitti. Bu roman kaç fasikül bakalım devam edecek. 2044 senesine kadar çok tehlikeli bir zaman yolculuğundan geçiyoruz. Eyvah eyvah, dikkat etmekte fayda var. Peki bireysel hayatlarımızı nasıl etkileyecek? Biraz burçlara böyle önerilerde bulunalım mı ufak ufak? Tabii ki Aysucuğum. Özellikle bizler de hepimiz kendi ilişkilerimizde level atlayacağız. Farkındalığımız artıyor. Hayata, aşka bakış açımız, ilişkileri görme açımız, her şey çok değişiyor biliyor musun? Eskiden yani kısacık böyle bir etek giysen herkes böyle deli gibi bakardı. Şimdi bakıyorsun dünya yarı çıplak dolaşıyor. Aşk da öyle bir şey. Artık aşk da çıplak dolaşıyor. O yüzden aşka bakış açımız farklı. Değişti. Yemeğe bakış açımız, gıdaya bakış açımız, yediğimiz gıdalar son derece katkılı. Aşkı da tükettiler. Her şey. Tükettiler. Bir günde aşk başlıyor, ertesi gün bitiyor. Evet, bu arada İzmir Yeni Asır Gazetesi'nin köşe yazarıyım. Bu aklıma takıldı diye bir köşe yazıyorum. Bir yazımın başlığı aşk tarihe karışıyor. Karıştı. Evet. Sedat doğru söylüyor. Bayılıyorum ona. O çok doğal bir kadın. Ben onun programlarına tavsiyeleri. çok katılıyorum. Aşk tavsiyeleri muhteşem. Aşk bitti mi diyor, gidiyor diyor. Adam gidiyor diyor. Aynen, sakın kızlar diyor, sakın. Evet. Ama dediğim gibi aşk tarihe karışıyor desek de tabii ki duygularla birlikte sadece mod değiştiriyor, şekil değiştiriyor. Yapay aşk, yapay zekanın yapay aşk Ya. ürünleri ortada. İnsanlar sadece Instagram üzerinden ya da sanal medyadan ilişki kurmaya Emoji. çalışırsa Emoji ile Yani. kalp. çiftleşme şeyleri, siteleri bilmem ne. Ondan sonra çıkan adamlar yapay gibi çıkıyor. Yani gerçekten o duygusal, eskiden şiir Çaba, yazılan, değil mi? o güzellik senin anneannen zamanı çok küçüksün de annem bile gençtir senin. Anneannen zamanının o aşklarını yaşamak istemez mi? Hiç kimse, herkes ister. Vallahi sizin aşkınıza bakıyorum Mehmet abiyle. Hayranlıkla diyorum, Evet. darısı başıma. Ayrıca sen çok güzel bir kızsın. Senin kuyruğun çok uzundur da sen istemiyorsun. Biraz Başak Burcu olunca zor oluyor Evet, herhalde. seçersin. Başakların çok hayranları vardır. Başak Burcu'nun evlilikle ilgili derdi yoktur. Çünkü zaten şöyle baksa evlenecek bir tip her zaman böyle pusuda bekler onları. Çünkü çalışkandır, güzeldir, dört dörtlüktür, her şey çok kolay. Yani bir erkeğin hayatını kolaylaştırır. Eğer bir Başak erkeğiyle, kadınıyla evliyseniz sırtınızı dayayın ve gidin. Benim de bu arada Ay Burcu'm Başak. Ah. Ben Başakları seviyorum. Fakat Başak'ın erkeklerinde bir arıza var. Çünkü onlar çok fazla çok kızıyorlar bazen altyazılar, ne istiyorsun balık erkeğinden, ikizler erkeğinden. İkizler de öyledir, yay da öyledir. Bak ben yay olduğum halde 4 tane burç erkeği, koç erkeği, yay erkeği, Başak erkeği ve ikizler erkeğine temkinli yaklaşın derim. İster kızsınlar ister kızmasınlar. Hayatlarında bir sürü ikizler, Başak, Yay ve Koç erkeği olanların bir derdini dinlesinler, ondan sonra bana kızsınlar. Yay erkekleri genelde aslında çalışkan olur. Çok çalışkan, çok akıllı ama onlara yetişmek çok zor. İşte yay erkeğin seçebileceği en önemli konu ya kendisi gibi bir yay kızıyla ya da bir başakla. Onlar anca yayın hızını yaylar ve başaklar çeker. Yaylar duydunuz. Yaylar duydunuz. Mesaj al. Peki ne bekliyor mesela yay erkeklerini bu yaz? Yay erkekleri Jüpiter Aslan'da evlenmek isteyecekler. Evet, evlilik hayalleri kuracaklar. İlk defa yay erkeklerini bu sene evlendirebilirsiniz. Yıllarca evlenmeyen bir sürü yay erkeği evlenecek. Yıllarca evlenmeyen koç erkekleri ve aslan erkekleri evlenecek. Kova erkekleri evlenecek. Bütün hepsi Yok, evden gidiyor. aslanlar, ateş ve havalar Ateş, evlenecek. Herkes. Kariyer? Kariyer yay çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Çok sürpriz açılımları var. Özellikle yayların 11. ve 5. evleri çok iyi çalıştığından olağanüstü işler, olağanüstü projeler gelecek. Yaylar bu konuda düşünceli. Hele şu ara Merkür Retrosu'nda, şu ara ayın 24'üne kadar lütfen Merkür Retrosu'nda yeni bir işe başlamayın. Çok klişe bir laf. Çünkü bütün astrologlar ağızlarında böyle açılış melodisi gibi bunu söylüyorlar. İşte Merkür Retro'da aman dikkat edin. Trafik kazaları, randevularınıza. Bu bilinen bir şey.
Ama ben retroları çok seviyorum. Retrolarda kaçırdığınız fırsatlar, unuttuğunuz konular tekrar yüzleşirsiniz. Hatta uzun süre kaybolmuş eşyalarınızı bulabilirsiniz. Uzun süre aradığınız adresler, uzun süre hayatınızdan çıkan insanlar, bunlar çok iyi bir dost, arkadaşları, adresinizi kaybetmişsinizdir. Aniden gelen telefonlar, uzun süredir evinize bir şey almak istiyorsunuzdur ama bir türlü o aldığınız şeyi evinizin köşesine ölçü bulamamışsınızdır. Hı hı. Aniden tam istediğiniz bir ölçüde tam eşya gelebilir. Yani retrolarda biz hatalarımızı ve karşımızdaki insanla yaptığımız haksızlıkları görürüz. Hmm. Hatta özür dilemeler retro döneminde daha fazla ortaya çıkar. O yüzden biz retroyu tüy kaka gibi görmeyelim sevgili Aysucuğum. Önemli bu. Tabii Evet. ki. Yok imza atmayayım, yok şunu yapmayayım, yok bunu yapmayayım. İyi kullan. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Yani astroloji o kadar bilgili ve o kadar güzel bir sonuçla sana iyi bir yaşam veriyor ki arada bir retro veriyor, dinlen diyor. Sen şimdi yolculuk koşarken iyi bir maratoncu olduğunu düşün. Hızlı hızlı koşuyorsun. Sağını solunu görmüyorsun, devamlı hedefe. Yavaşladığın zaman burada çok güzel bir ağaç varmış, şurada tepe güzelmiş, manzara güzelmiş falan. Retro bizi yavaşlatıp etrafımızdaki güzellikleri görmemizi sağlar. Bir retro olmasaydı bizim hayatımız hep yeknesak, hep koşturmaca, hep koşturmaca. Bazı arada bıraktığımız insanların değerlerini görürüz. Yani çok güzel aşk hikayeleri, çok güzel romanlar, çok güzel konular, duygusal konular hep retro zamanında Evet. yazılmıştır. Çünkü orada geçmişe gidersiniz, retrolarda eski günleriniz aklınıza gelir. Biyografi kitapları, anılar, anıyla ilgili duygusal aşk romanları. Senin çocukluğunda Barbara Cartland vardı, aşklı romanları. O hatta galiba İngiltere kraliyetin birinin halasıydı. Akrabasıydı. Hep dermiş ki o retro başladı, benim kitap yazmam lazım. Evet. Evet. O yüzden, İyi değerlendirmiş. İyi tabii ki. Ama istemediğin aşk hikayeleri de gündeme gelir. Hani bir gece yarısı gelen telefonlar. Hani ne haber, ne yapıyorsun? 3 senedir görüşmüyoruz. Hadi bir görüşelim. Böyle yüzsüz telefonlar vardır ya. Dönmeyin. O yüzden onlar da gelir. O yüzden bazen böyle yanlış şeyler de olabildiği için biz o kötü şeyleri gördüğümüz zaman retrodan korkuyoruz. Retrodan korkmayalım. Eğer senin yolun doğruysa, yapılanman iyiyse, hedeflerin doğruysa retroların geri gitmesinde delete etmen gereken ya da toksikleri atman gereken konuları çok rahat atabilirsin. İyi ki retrolar var. Sen o retroların altına alt yazı böyle yaz. İyi ki retrolarımız var. İyi ki bunu hatta yazalım böyle kapağı da. İyi ki retrolar var evet. diye yazalım. Şimdi bana burçlar kızacak. Böyle minik minik. Hepsine Tabii. ufak ufak tavsiyeler verelim mi? Yükselene göre mi veriyoruz? Tabii ki hepsine. Aynen. Koçlar çok dikkat etsinler Temmuz ayında. Çok hareketli dönemleri var. Akraba ve çocuklarıyla, arkadaşlarıyla çok kavga etmesinler. Birileri onunla sataşacaktır. Sen şunu yapmıştın, bunu yapmışsın diye. Koçlar zaten bir anda böyle patlamaya çok hazır. Atları üstte koç yani böyle bir coşuyorlar. Çok dikkatli olsunlar ama çok büyük aşklar yaşayacaklar. Jüpiter Aslan'da Venüs'le birlikte onlara Temmuz ayında güzel aşkların başlangıçlarını atacaklar. Hani hayalimdeki kişi diyebilecekleri çok güzel dostlukları var. Enerjileri çok güzel. Koçlar özellikle enerjilerini iyi kullansınlar. Mars zaten onları coşturuyor İkizler Burcu'nda. Boğalar parasal konular, aile içi konular, bunlar çok çok önemli. Özellikle boğalar evle ilgili, sevdikleriyle ilgili sorunları çözecekler. Çok inişli çıkışlı para modları var. Para gelecek gidecek, gelecek gidecek. Paranın bolluğuna da alışmasın, darlığında da biraz dikkatli olsun. Çok güzel bir ölçü içine, çünkü para evinde özellikle Uranüs delirtiyor. Hani para evi delirmiş vaziyette. Geldi de gitti, ani gelen borçlara karşı dikkatli olsunlar. Ev değiştirebilirler ya da evini tadilat ettirebilirler. İkizler çılgınlaşıyorlar, çok çılgınlaşıyorlar. İkizler şimdiye kadar hiç tatmadıkları duygular. 7 yıllık yeni bir dönemleri başlıyor. Bazı konulara karşı çok tepkililer, tepkisel de olacaklar. Geçmişle gelecekteki o ölçüleri bulmaya çalışacaklar. Çünkü ikizler biraz geçmişte daha farklıydılar. Bu Uranüs'le birlikte 7 yıllık dönemin kapıları açıyor. Çılgınlaşacaklar. Ani aşklar, ani ilişkiler, ani imzalar. Bazı insanlar
insanların gerçek yüzünü görecekler. Farkındalıkları Oo. matematiksel şekilde artıyor. Biz farkındalığımızı duygusal zannederiz. Hani üçüncü gözümüz açıldı, beşinci gözümüz açıldı. Hayır, beyindeki kodlamalar açılıyor ve bazıları mantıksal bir farkındalığa geçiyorlar. Bazıları duygusal, bazıları sayısal, bazıları sanatsal. Ama herkes farkındalığı kendi iç dünyasına göre yaşıyor. O yüzden biz farkındalık deyince insanları böyle çok zeki, çok her şeyi duyan, hisseden gibi görüyoruz. Hayır, onların içsel konumlarıyla, haritalarıyla ilgili. Yengeçler bilinçaltları çok değişiyor. Çok para kazanacaklar. Özellikle 2027 senesine kadar, 2027'nin 27 Haziran'ına kadar Jüpiter para evlerinde al işte sana diyecekler. Akacak. Akacak. Bereketli zamanları sadece paralarını nasıl değerlendirecekleri çok önemli. Ama yengeçler çok iyi para biriktirirler. Her eve bir yengeç lazım. Ve aslanlar. Aslanlar coşku, 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 coşku. Onlar için çok önemli. Kendini gösterme, egolarını sergileme. En çok sevdiğim burçların başında gelir. Ve Jüpiter onlarda. Jüpiter aynı zamanda yayın yöneticisi, balığın ikinci yöneticisi. Balığın bereketiyle yayın değişkenliği ve bir anda parlaması aslanda. Aslan çift tesisat. İnanılmaz güzel. 2 musluk, 5 musluk her yerden akacak. Biraz da ben bilirim havalarına girmesin, egolarını biraz törpülesin ama en çok ego kime yakışır desek Aslan burcuna yakışıyor. Değil mi? Gerçekten ki. yakışıyor onlara böyle. Evet, evet. Taşıyorlar. Onların parçası yani. Evet. Hani mavi göz herkese gitmez, yeşil göz herkese sahibine yakışır. Bazıları siyah gözlüdür, mavi lens taktıkları zaman kötü olurlar. Onun doğuştan siyahtır. Ego da aslana yakışıyor. Başka burçta kötü dursa da aslanda durmuyor. 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 İnşallah. Başaklar bilinçaltları değişiyor. Başaklar şimdiye kadar yaptığı birçok şeylerin şekil değiştiriyor. Çok çalıştılar, çok yoruldular, çok ödün verdiler, çok ödün verdiler. Yani hayat onları vurdu, çarptı, Vurdu, yere çarptı, geri kaldırdı. Evet. Mahvolduk. Artık diyor ki eski bir nur yağsaydı bit pazarı olurdu. Bit pazarını bitiriyorlar artık. Kapılarına kilit, yeni bir saha el atıyorlar, ışıklanıyorlar. Yıldızları para kazanacaklar ve para birikimine girecekler. Uzun süredir büyük bir savaş alanından barışla dönmek gibi ganimetle dönecekler. Ay, evet. hele şükür. Evet. Sonunda. Öyle. Bir de o 2,5 yıllık etki vardı değil mi bizim üzerimizde? Tabii ki Satürn etkisi vardı, Neptün etkisi vardı. Neptün aşağı yukarı uzun yıllar kaldı. 14 sene falan kaldı yani mahvetti Başak'ı çünkü karşıt evinde balıktaydı. İlişkilerini bozdu ama çok şey öğretti. Artık Başaklar var ya gözlerin içine baktığı anda insanların göz bebeklerinin içine okuyorlar. Ay, çok zekiler. Teraziler denge diyorlar. Denge onlar için çok önemli. Dengeleri bozulduğu zaman çevresine karşı çok agresif olabiliyorlar. Ama teraziler çok büyük sosyalleşme içinde ilerliyorlar. Özellikle aşk konusunda kendisini geliştirme, yeni dünya, çocuklarıyla ilgili kendilerini sahada görüyorlar artık. Eskiden aileyle ilgili problemler çoktu, onu artık hepsini delete edip bu sahaya giriyorlar ve ışıltılı bir şekilde terazilerin de ekonomik durumları eskiye nazaran çok daha iyi olacak. Ve geldik akreplere. Akrepler zor burçlardır. Gerçekten çok zordur. Sinsiler burçlardır. Onlara bak şimdi çoğu zaman şey diyorum ben de. Hani bazen diyorlar ki akrebi övme. Bazıları sen akrebi sevme. Bazıları akrep yer mi? Hayır, akrep çok açık bir burç, değişik. Her türlü yoruma açık. Akreplerle ya iyi geçineceksin ya hiç yaklaşmayacaksın. Akrebin kuyruğuna basmayacaksın. Basmayacaksın evet. Ama bir akrep hiçbir zaman kaybetmez. Asla. Kaybetmiyor. Asla. Ve kinciler. Evet çok. Ve kinciler. Yıllarca bir şeyi unutabiliyorlar. Öyle bir arkadaşım vardı böyle biriyle kinlenmiş işte. Ondan sonra 20 sene sonra kızı evleniyor. O kişiyle de konuşuyor ama şey diyor beni niye düğününe çağırmadın diyor. Kızın söylediği şey 20 sene sonra önce sen nişanında veya bir şeyde beni çağırmamıştın diyor. Aralarında her şey unutulmuş aslında. Hani hatırlasan ama o 20 seneki olayı dün yaşamış kadar taze tutabiliyor. O yüzden akrep çok güçlü bir zekaya sahip, korkutucu bir burç ama bu dünyada olması gereken yüksek potansiyelli. Özellikle Plüton artık akrebin yöneticisi Kova'ya geçtiği için
kovanın özelliklerini de akrep kendine, yani ondan kan almış gibi ya da ondan serum almış gibi her akrepte birazcık kova, her kovada biraz akreplik görebileceğiz. Aralarında sanki böyle meç olmuş durumdalar. O yüzden akrepler artık kariyer yapacaklar. Kariyer ve yani bir Önünüz açık. önü çok açık. Yani başaklar ve akrepler iyi durumdalar. İyiyiz. Şimdi Ay. yaylara. Yay. Yaylar işte yay burçları her zaman için eğlenceli burçlardır. 12 burcun içinde yaramaz çocuklardır, büyümeyen çocuklardır. 5 yaşla 90 yaş arasında da yaşasalar yayı her zaman çocuk ruhuyla ve saf haliyle görebiliriz. Yay bozulmaz, saf halini hiçbir zaman kaybetmez. O yüzden burçların içinde en sevdiğim burçların başında gelir. Çok fazla zeki, akıllıdır. Çok fazla çabuk görür, farkındadır her şeyi. Çok eğlencelidir, samimi bir dosttur, iyi bir ruhu vardır. Ama yalana dolanla karşılaştığı zaman çok kötü vurur adamı. Okunu bir atar, bir daha okun acısı o Çıkmaz. kişiden çıkmaz. Eyvah. O zaman eğlenirken atar hem de. O kadar güzel sözler üretir ki yayların kelime haznesi çok fazladır. Aşırı konuşma yetenekleri vardır. Enerjileri kendilerine sığmaz. 12 burç içinde Jüpiter insanlarıdır. Jüpiter mitolojide, Yunan mitolojisinde Zeus'un diğer adıdır. Zeus demek tanrıların babası demek, Jüpiter burçların babası, yani en büyüğü. Yani birinci benim diyor ya, geri kalan sıraya girsin diyor. Bu derece iddialıdır ama iddialı olduğunda farkında varamayacak kadar organik ve doğal biridir. Doğallığını asla kaybetmeyecek. Bu sene özellikle Aslan burcundaki Jüpiter ona kendi gezegeni olduğu için güç, ego. Evet, yaylar biraz egolaşıyor. Ben bilirim, ben yaparım, ben Diyorlar. havalarında. İyi, yakışır. Çok çocuksuydu, yakışıyor. Oğlaklar. Oğlaklar bu arada evet, parasal kazanma konusunda parasını değiştirme, parayı nasıl harcama, ev alımı, ev satımı, disiplin, yeni iş başlangıç. Çünkü oğlakların yöneticisi Satürn Koç burcunda, başlangıçlar çok çok önemli. Jüpiter onları bir yandan sosyal alanda destekliyor ama oğlaklar hedeflerine kilitlenmiş durumdalar. Bu sene hazırlık dönemi okuyorlar. Nasıl biz okullarda, lise, üniversitelerde hazırlık dönemi okuruz. Bu oğlaklar hazırlık dönemindeler. Asıl bombayı 2027 senesinde patlatacaklar. İkinci yarısında. Temmuz'dan sonra oğlakların yılı başlıyor. Hazırlık dönemini güzel bir şekilde geçirecekler. Bilinçaltları çok gelişiyor. Çok daha fazla geniş kapsamlı bilgilere ulaşıyorlar. Kendi farkındalığını inanılmaz bir şekilde sergileyecekler. Geldik şimdi Kova'ya. Kova işte. Kova birazcık soru işaretli. Çünkü Kova burcu Uranyen bir burç. Uranüs burcudur. Uranüs nedir? Yapay zekaya, daha çok böyle teknolojik zeka ondadır. Onlar bu dünyaya ait değil, uzaya aittir. Uzayın kim bilir hangi gezegeninden dünyaya naklen gelmişlerdir. Onlar da bilmiyorlar. Yıllardır kendilerini çok zeki, çok akıllı, çok uçuk, çok görüyorlardı. İlk defa Pliton sayesinde bu dünyadaki görevini hatırlatıyor. Algıları çok yüksek, dünyaya damgasını vuracak. Evlilikler, iş anlaşmaları onlar için. Yani baktığımız zaman yılın en ilginç, bak en şanslı mı? Hayır, en şanslı burçlar yaylar, aslanlar, en ilginç bir burç. Soru işaretleri. Nerede hata yaptılar? Nerede telafi etmeye geldiler? Hangi konularda eksiklerdi? Hangi konuyu tamamlamaya geldiler? Kendileriyle ilgili yarışları var. Hem kendiyle yarışıyorlar hem çevresiyle. O yüzden çok ilginç. Birçok kovayı gelecek aylarda ya da yıllarda üstün nitelikli yapay zekanın babası olarak karşımıza çıkacak. Siber saldırıları, yani casusluk sistemlerini de kovalar kuracak. Çünkü Plüton biliyorsun birazcık empati bir burçtur. Kriminal bir burçtur Kova'da. O yüzden banka soygunları, siber saldırıları, dünyada her türlü elektronik saldırıların altında kovalar, en güzel buluşların, en iyi tıpta, en iyi buluşlar, cerrahi konular, hepsinde de yine kovalar var. Kovalar kendilerini nasıl, akrebin bir başka modeli olacak.
Peki balıklar? Balıklar sosyalleşme alanında yenileniyorlar. Balıklar çok tatlılar. Balıklar uzun yıllar kendilerini çok eksik hissettiler. Artık Başak'taki o enerji onlara da aksında yansıyor. Neptün'den çok fazla etki aldılar. Birazcık Neptün balığın yöneticisi. Aslında balık Neptün'le mutluydu. Ama kendi kabındaydı, kendi sınırları. Neptün Koç'a geçince bir anda afalladı. Kendilerindeki enerjiyi dışa yansıtmak istediler. Dışa yansıtırken de Koç'un enerjisiyle birleşti ve birazcık da parasal konularda diktatör olma konusunda ya para benim, parayı ben kazanacağım, para benim emrimde demeye başlıyor. İyi de yapıyor aslında balıklar. Çalışma, iş yaptıkları insanların yüksek volümlü olmasına dikkat ediyor. Düşük seviyeli insanlarla iş yapmak istemiyor. Özellikle 6. evinde Aslan'daki Jüpiter onları öyle bir destekliyor ki yeni projelerin alt yazılarında hep balıklar çıkacak. Sanatsal anlamda da müthiş bir volüm içindeler. Hadi yine şanslısınız. Evet. Şeyi tekrardan söyleyelim. Temmuz ayının en şanslı burçları. Temmuz ayının en şanslı burçları Aslan, Koç, Yay, Kova, Terazi, İkizler. Bir de başı çeken Yengeç. En Hepsi. şanslısı Yengeç para anlamında. Aslanlar kendini gösterme alanında, yaylar organizasyon konularında farkındalığında, ikizler yeni konuların başlangıç yapıyorlar, kovalar daha empat oluyorlar, teraziler dengelerini kuruyor. Başka yok. Evet, bu müjdeli haberle de programı yavaş yavaş bitirelim. Evet, bitirelim. Vallahi güzel bitirelim. Siz de bu şansları iyi değerlendirin değil mi? Temmuz'un en böyle dikkat etmeleri gereken en şanslı gününü de söyleyelim mi? Var mı? Tabii ki. Ayın 24'ü çok önemli. Özellikle 22'si ve 23'ü 24'ünden sonra Yengeç burcu onlarda daha hakimiyet. Merkür de bitmiş olacak. Özellikle bolluk ve bereket arıyorlarsa ayın son 10 günü çok güzel ve tabii ki kendilerine güvensinler. Özellikle yapmak istedikleri ne varsa insanlar şöyle alt yazıyla geçtiğimiz zaman cesur olsunlar, temkinli olsunlar, zeki olsunlar, zekalarını her yerde ortaya böyle fırtlak bir şekilde çıkarmasınlar. Bu da Temmuz'un mottosu olsun. Çok Evet. teşekkür ederim. Değer kattınız. Sağ ol. İyi Seninle ki konuşmak geldiniz. güzeldi. Güzeldi. Şöyle kalp yapalım. Evet. Aa, bu artık. Bu Evet. yeni moda bu. Böyle mi? Evet. Evet böyle yapıyoruz. Böyle. Bir de şu Kore kalbi var da. Şu da var. Bu da Kore kalbi. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Yorumlarda buluşalım. Güzel yazsınlar merak ettiklerini. Evet, Bize evet. yazın. Filiz Hanım da benim kanalımda ilk defa konuk oldu. Evet, Çok Ağustos'ta mutluyum. tekrar seninleyim. Evet. O Evet. zaman canlı yayın mı yapsak? Canlı yayın yapalım, soruları alalım. Soruları alalım. O zaman yazın şimdi bunun altına. Mesela ilişkilerinizi yazın. Hani merak ettiklerinizi. Tabii ilişkilerini yazsınlar. Sen hepsini biriktir. Biz Biriktirin. Ağustos'ta işte her Yayın hafta yapalım. bir tane yayın yapar. Onları sadece halka açık sorularla gireriz. Evet. Bugün bizim şeyimiz deriz, Evet. konuşma günümüz. Evet bugün böyle güzel bir açılış yaptık. Temmuz'a jübile gibi oldu. Ağustos'ta o zaman Filiz Hocam'la yine beraberiz. Kesinlikle. Sezen Aksu'su. Astrolojinin Sezen Aksu'su. Evet çok teşekkür ederim. Değer Ben teşekkür kattınız. ederim Yeni bir sana. bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.